de şükürler olsun. Ne için şükürler olsun? Şunun için, yani söylediklerimiz çıkıyor ya Oğuz. Baktığın zaman. Nitekim yani kademe kademe oyuna baktığın zaman söylediklerimiz çıkıyor. Maçtan önce, maç yayınından önce ne dedik? Barış Alper bugün 2... Ya Barış, helal olsun kardeşim ya. Gerçekten helal olsun. Sen bu paraları hak ediyor musun ya? 3 kişilik oynadı bugün. 3 kişilik sağdan çıkana kadar. Torreira 5 kişilik. Sanchez 7 kişilik. Sanchez diye bir tane stoperin var. Düşünebiliyor musun? Rakibin attığı bütün şutları kalecinden daha fazla kurtardı. Bu takım galibiyeti almayacaktı ki hangi takım alacak? Allah'ım sen beni affet ya Rabbim. Kurban olayım. Affet, çok büyük günah işledim. Umarım affolurum. Ben bugün bir Müslüman kardeşim en azından bugün secdeye yatmasın diye dua et. Beklemiyordum bunu. Yani Muhammed Salah bugün secdeye yatmasın diye tüm Müslüman olarak tüm ülkemiz dua ettik ya. Ya başardık abi, başardık. Vallahi başardık. Rahatladım ya. Yayın yapasım yok. Çıkıp maçın özetini izleyeceğim. Yani Ya bu galibiyete şapka çıkarılır. Bu galibiyete var ya her şey yapılır. Bu galibiyete sokaklara dökülür. Bu galibiyete her şey yapılır ya. Bayrak. Her şey yakışır. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Singo ne kadar doğru transfer olduğunu bugün gördük. Jakobs maçın başından sonuna kadar zorladı. Sanchez inanılmaz işler. Barış Alper 3 kişilik. Torreira. Bugün ben Tombik Icardi'yi bile koşarken gördüm ya. Ya bugün Galatasaray kazanmasın. Ne gün kazansın? Tombik'im bile koşuyor benim Tombik'im ya. Abi bu takımla Süper Lig'de kimse yarışamaz kardeş. Bu takımı da Bundesliga'ya koy, ilk 5'te bitirir. Bu takım olmuş. Bu takım özgüvenini almış. Bu takım gerçekten bugün Liverpool'a diz çöktürdü. Farkında mısın ikinci yarı bu kadar zor geçmesini beklerken ne kadar rahat bir ikinci yarı geçirdiğimizi? Arkadaşlar şimdi anladınız mı? Yatın. Yerde düşün. Erken atmayın. Siz Şampiyonlar Ligi'nde size oynayan Anadolu kulüpleri gibi oynayın. Yemin ediyorum bak çok puan alırsınız. Gerçekten çok puan alacaksınız ve gerçekten kimsenin umut etmediği yerde bitireceksin. Büyük takım olmayın abi. Şampiyonlar Ligi'nin en küçük takımı olun. RFS olun. Bak bir kardeşim abartmayın yazmış. Ya ne abartmayın oğlum? 1 milyar dolarlık takımdan bugün Galatasaray kulübü bir tane gol yemedi ya. Siz ne anlatıyorsun? Bugün abartmayacaksın. Hangi gün abartacaksın ya? Sen bana ne anlatıyorsun abi? Bugün maç 3 bitecek. Osimhen ikinci yarı doğru köşeyi tercih etse bugünkü maçın sonucu 2-0 3-0. 2-0 3-0. Karşı takımın hocasını çaresiz bırakan bir Galatasaray. Sahanın her yerinde 2 kişilik 3 kişilik oynayan bir Galatasaray. Ya sağ kanadından sol kanadına, sağ bekine, sol bekine, stoperine, kalecisi Uğurcan'ına, efendime söyleyeyim ilerideki Osimhen'ine sonradan giren, çok korktum Icardi girince. Allah yukarıda çok korktum. Dedim ki sıkıntı başlıyor bizim için. Çok korktum. Ama hafta içi sağda solda esen, futbolun feysinden anlamayan, işte bilmem kim abisinden bir adet kamera, bilmem kim abisinden bir adet tripod, bilmem kim abisinden evinin kirası, bilmem kim abisinden arabasına binen bu spor yorumcusu dediğimiz kardeşler, memelananlara da bu da Galatasaray'ın galibiyetinin acısı olsun. Hani nasıl Adana'da şalgam içersin acı da ayrı gelir. Acısı da ek olsun bu Galatasaray'dan gelsin. Anlatabildik mi? Galatasaray bunları yapabilecek takım kardeşim. En azından Galatasaray evinde Liverpool'u yenebilecek takım. Ben bu oyuncu Lemina inanılmaz şaşırdım. Bir sarı kartlı oyuncu bu kadar temkinli, bu kadar rahat, bu kadar geniş bir futbol oynayabilir mi? Oynar işte. Neden? Ve her şeyden önemlisi maçın yıldızı mı yıldızı? Bir numaralısı mı bir numarası? Daha hani şu da olabilir miydi diyemeyeceğim. Büyük Galatasaray taraftarı. o bambaşkaydı. Ama bugün Galatasaray'ın galip gelmesi için sahayı dolduran kolluk kuvvetlerimize, polisimizden güvenlik, stat güvenliğine kadar. Ben bugün o statta birlik gördüm. Ben bugün o statta bir kafa kaldırış gördüm. Neye biliyor musun? Avrupa'nın, Şampiyonlar Ligi'nin düzenine kafa kaldırış gördüm kardeşim. Bu yolda gidersek Türk futbolu doğru yerle gidebilir. Doğru yola alabilir. Neden? Çünkü takımını iyi hazırlamış. Bugün 2 kişilik koşması gerektiğini bilen bir Galatasaray camiası. Al abiciğim. Al öcünü de Atletico Madrid aldı. Yabancı değil. Yıllarca Türk oyuncularımız oynadı. Emre Belözoğlu, Arda Turan formasını giydi. Atletico'da öcünü aldı. Selamun aleyküm. Maçın başında ben Galatasaray burada. Bugün olacak. Bugün affedersiniz. Çok affedersiniz. 67 bin kişiyiz. Basacak derken ben bunu söyledim.
İşte o Galatasaray'ın taraftarı Nefes aldırmadı. o takıma topu oynattırıyor kardeşim. Singo. Sağ bekte abi aksıyordu. Kardeşim Galatasaray'ın o dörtlü defansı var ya bak. Galatasaray'ın dörtlü defansına söylenen şu. Hucuma çıkma dediğin anda bitiyor mevzu. Tebrik ediyorum. Gerçekten helal olsun. Gerçekten Galatasaray hem sevindirerek ağlatmaya hem de acıdan ağlatmaya devam ediyor. Doğru yolda. Oynatmadı. Resmen bak ne dedim? Oynatmamaya çıkacaksın. Galatasaray bugün Okan Buruk'la oynatmamaya çıktı ve galip geldi. Bu kadar. Bir tane attı kapandı. Yerde yattı kalk diyen yok. Efendim korner atışına gitti 3 dakika. Bunlar ayıp değil abi. Bunlar ayıp değil. Bunlar futbolun profesyonelliklerinde var. Şimdi mesela gelmiş bir tane Fenerbahçeli kardeşim chatten yaz. Abi Galatasaray top mu oynadı? O yatarak oynuyor. Sen de yat oğlum. Fark etmez ki Sen abi. de yat oğlum. Sen de yat. Sen de yat Liverpool'u yen. Herkes yatsın. Yatmakla yeniliyorsa yatıp yenelim. Böyle yatmak mı olur ya? Ulan Davinson Sanchez'in dili kramponunun dişine değdi be. Torreira'ya helal olsun kardeş. Bak ben bu kadar bir adam tanıdım. Biblo'dan daha küçük bu Torreira ama aslan gibi yüreği var aslan gibi. Sağda kendini sağa sola paramparça ediyor. Tekme mi yiyor? Tekmeye kafa. Kafa mı yiyor? Kafasını tekmenin altına sokuyor. Kramponun vidasına sokan bir adam. Bu takımın bu mücadelesiyle bu takımın dünyanın hiçbir yerinde başarısız gelme ihtimali yok. Bu takımı yenerken de biraz tabii ki böyle şeyler olacak. Oyunu mesela İlkay oyunu o kadar güzel yerlerde soğuttu ki. Abi ben böyle bir şey görmedim. Ben şakayım ya ben gerçekten inanılmaz duygular içerisindeyim. Hani bu takıma bu kadar futbol oynatmadan yeneceğimizi düşünsen bir Galatasaray veya bir spor yorumcusu veyahut da bir sporun içinde bulunan bir adam. Abi Liverpool'a top oynatmadın. 1 milyar dolarlık takıma ya. 1 milyar. Kimse bu kadar Yok beklemez Salah yani. girecekmiş. Yok 2022'de en son Salah yedek kaldığında sonradan girmiş. 6 dakikada hat-trick yapmış. Ne yapıyor oğlum ya? Salah tükürükle boğarlar o statta. O statta futbol oynamak kolay mı? Şunun sesini kapatın artık ya. Abi Yani şimdi- o statta futbol oynamak kolay değil Oğuzcuğum. Anladın mı? Ne Salah'ı ne efendime söyleyeyim Gakpo'su ne başka bir şey. Şimdi abi yayınımızın hatırlatmasını da yapalım. Çünkü çok hızlı bir giriş yaptık. Şu anda yaklaşık 72.183 kişi bizlerle beraber. Bu da bizim adımıza bu sezonun rekoru diyelim. Herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Şu anda 146.000 abonedeyiz. Abone sayımızı yükseltirsek çok seviniriz. Bizlere destek olmuş olursunuz diyelim. Bir de anketimiz var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitirir? 1 ila 8 arası, 8 ile 24 arası ve 24 ile 32 arası seçenekleri var. Sizler de anketlere katılım sağlayabilirsiniz. Senden de katılım bekliyorum ankete. Ben de basıyorum şimdi. Kanaldan şey olmuşum. Kaça basacaksın? Bakacağım şimdi. Önce görüp hissetmem lazım. 8.24'e bastım. Tam ortada. Tam Evet. playoff yerinde. Aynen öyle. Evet inşallah diyelim. Okan Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Oyuncuların ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. 2, 3. Osimhen'in sakatlığını merak ediyorum. 4. Sane eğer mikrofon uzatılırsa neler söyleyeceğini merak ediyorum. Çünkü lig uzun maraton. Şampiyonlar Ligi ve ligi devam etmek istiyorsan Sane gibi değerli oyunculara ihtiyacın var. Buradan görmüş olduğumuz kadarıyla Okan Hoca'nın Sane'ye olan bütün güveni bitmiş. Bütün güveni bitmiş. Yanıldı mı? Yanılmadı. Gayet güzel. Ben dedi kardeş Sane Mane bilmem dedi. Buraya geldiğin zaman bir süre tabii ki bir şeyde yürütebilirsin. Ama geldikten sonra dedi bazı şeyler göstermen lazım. Ve bugün oyuna almayarak Sane'ye olan sistemini hoca belli etti. Tabii bu konuda Sane'nin nasıl reaksiyon alacağı önemli. Batuhan Karadeniz gizli Galatasaraylı ama ya arkadaşlar benim yaşadığım duyguları yaşayabilmek için futboldan bazı şeyleri atmanız lazım. Taraftar olarak yaşamamanız lazım bu duyguları. Bu duyguları ben nasıl yaşıyorum? Mesela şu anda benim için Galatasaray beni temsil eden biri. Ben bu bulunduğum ülkede dışarı çıktığım zaman Galatasaray'ın galibiyetiyle burada yurt dışında yaşayan buralı arkadaşlarım veyahut da tatile gelmiş turist arkadaşlar bile çak yapıyor abi. Galatasaray benim göğsümü gere gere bu ülkede gezmemi sağlayacak bugün. Allah Galatasaray takımından, taraftarından, teknik direktöründen, başkanından, oyuncusundan, golü atanından, önüne yatanından, efendim sahanın başındaki çevik kuvvetinden hepsinden razı olsun. Bir çıkacağım buradan şimdi kral gibi. Kral gibi. 3-5 tane de İngiliz arkadaşım var. Şamarlayacağım onları akşam. Şamarlayacağım. Ne oldu lan salat diyordun. Bana ne dedi biliyor musun dün? Siz dedi Frankfurt'tan 5 yediniz. Yarın dedi bizim dedi Salah dedi kendi 5 tane atar dedi. Salah'ı ben göremedim. Salah neredeydi? AVM'de kaldı herhalde Salah. Salah AVM'de gezintide kaldı. Büyük ihtimalle orada kalmış gibi duruyor çünkü Salah. sahada göremedik gerçekten. Gördük.
Şimdi abi oradan buradan şuradan adlı kullanıcımız da Platinum üye olmuş. Oradan da teşekkür ederiz. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bugün 3. yayımız. Gerçekten çok efor sergiliyoruz. Burada da çok işlerimiz oluyor. Stüdyoyu tekrar kur, tekrar boz. Her şefinde kurmamız gerekiyor. Sizden nacizane bir isteğimiz var. Bizim isteğimiz para pul değil. Vaktinizi, kıymetli vaktinizi ayırıp birer tane like, kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Şimdi abi bir süper chat okumak istiyorum. Hasan Güllü demiş ki bugün Galatasaray'ımızı dün de basın toplantısında başarılar dileyen Sergen Hoca'yı tebrik ederim. Teşekkürler Galatasaray, Türkiye'yi sevince boğdunuz demiş. Ben diyordum yani bayrakları asamıyorduk uzun zamandır. As bayrakları as diyemiyorduk diye. Bugün artık rahat rahat bayraklarımızı asıp as bayrakları as diyebiliriz. Çünkü çok uzun süre sonra gelen bir Avrupa galibiyeti ve Bu normal bir galibiyet değil. Ve normal bakın, bir galibiyet bu galibiyetin değil, evet. gerçekten bakın şimdi hani bu söylemimden sonra insanlar şunu söyleyebilir. Aman be Batu sen de ne abarttın. Ya arkadaşlar bu galibiyetin öyküsü yazılır. Ben Liverpool'dan 8 yedim de benim kadro kalitemle Liverpool'un kadro kalitesi neydi? Adamlar 1 milyar dolarlık takıma karşı oynadı. Oğuz 1 milyar doları herhalde buraya sığdıramayız. Hiç olmadı benim. Allah tüm izleyenimize nasip etsin de 1 milyar dolarlık bir takıma karşı. Ya biz 75 milyon Osimhen'i aldı Galatasaray kulübü. Yok efendim para nereden geliyor? Paranın şeyi nerede? Manbağı nerede? Paranın geliri nerede? Kim nasıl bunları alıyor? Nasıl yapıyorlar dediler. Kıyamet koptu. Ya bugün bu adam Osimhen'le 5 milyon euroluk Eren Elmalısı'yla efendime söyleyeyim 10 milyon euroluk Keçiören'den transfer ettiği Barış Alper'iyle kendi altyapısında uzun bir süre biriktirdiği Yunus Akgün'ü gönderdi yurt dışına. Eğitimli bir Yunus Akgün'ü geri getirerek bu maliyetlerle bu adamlar bunları yaparken kimse bir şey demiyor. Bugün sen 1 milyarlık dolarlık takımı %50 Barış Alper performansıyla yendin. Bunu da konuşun o zaman. Bunu da konuşun o zaman. Galatasaray kulübünü sadece Osimhen mi taşıyor? Veyahut da yapılan Icardi mi taşıyor? Veyahut da efendim Sanchez mi taşıyor? Bak abi bugün Singo diye bir tane sağ bek çıkıyor. Adım attırmıyor senin rakibine. Neden? İşte bakın benim her zaman söylediğim bir kelime var. Bir futbol takımı kötü oynayabilir. 10 tane pas hatası yapabilir. 20 tane gol kaçırabilir. Ama bir futbol takımı kötü koşamaz. Bunun örneği Galatasaray kulübüdür. Altyapılarda U12'sinden U15'ine kadar bunun dersi verilmeli. Bu maçın her gün dersini vereceksin. Bir daha böyle maç oynanana kadar vereceksin. Bakın oğlum karşıdaki oyuncunun önemli olan yeteneği değil. İçindeki yüreği diyeceksin. Bugün Galatasaraylı oyuncuların sahaya nasıl yürek koyduğunu göreceksin. Sonra bir Anadolu kulübünde deplasmanında top oynarken koşmadığın zaman Batuhan Karadeniz buradan bağırıyor haklı söylem olarak. Bağırırım. Koşacaksın. Bak 2 tane gol pozisyonu kaçırdı bugün Osimhen. Bir tanesi offside'li belki olmayabilirdi de. Ama ben Osimhen'e burada kaçırdığı golle ilgili bir şey söyledim mi? Söyledim mi? Gol kaçırabilirsin. Hata yapabilirsin. Ama koşmayan bir oyuncu olmaz. Sana efendi koşacaksın işte. Bugün de gelip beni hocam oyuna almadı diye yanından arkadaşına daha maçın bitiğiyle söylemeyeceksin. WhatsApp'tan gelmiş mesaj. Oyuna almadı beni ne yapacağım ben keşke gelmesin. Ya bırakacaksın bu işleri. Bu işlerin içine girmeyeceksin. Bu işlerin içine girmeyeceksin. Girersen burada forma yüzü göremezsin. Çünkü sen bana Sané'sin tamam eyvallah. Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsin. Ama sen Bayern Münih'te Sané'ydin. Daha benim için S olmadın. Bak sahayı bırak. Daha S olmadın benim için sen. Daha S olmadın benim için. Abi şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarında ve özellikle evinde olan karşılaşmalarda bambaşka bir Galatasaray seyrediyoruz abi. Şimdi yarın İngiliz gazeteleri ne yazacak abi? Türkler bizi haşet etti yazacaklar. Bak Türkler yazacak adam. Aynen. Sen ne diyorsun şeyden bahsederken Liverpool'dan İngilizler diye bahsediyorsun. Bir tane İngiliz oyuncu var takımda. Bir tane var evet ilk 11'de. Tamam mı? Şimdi bu bir gurur. Bütün Türkiye'nin bunda gurur duyması lazım. Aynen. Ama arkadaşlar kimler gurur duymayacak biliyor musun? Kim? 8 olur, 9 olur, 10 olur, 20 olur, tarihi hezimet olur falan diyenler siz sevinmeyin lan. Siz sevinmeyin. Böyle şeyler söylediler. Evet. Ne olacak işte affedersin tecavüz olacak diyenler oldu. Ne oldu abi kim kime tecavüz etti? 500 milyon Salah'ın euro değerini soktu adam. biçemezsin. Öbürü 150 milyon euro. 500 milyon euro adam kenardan oyuncu sokuyor. Sen 75 verdim diye çok büyük para harcadım diyorsun mesela Osimhen için. Tamam Ya. mı? Bugün var ya Osimhen eski Osimhen olsaydı bugün 3-4'tü maç. Tabii. Eski Osimhen olsaydı adam sezon başında kamp dönemi geçirmedi. Sakatlık yaşadı. Geçen hafta bir Alanya maçında 15-20 dakika oynadı. Tamam mı? Hazır değil. O eski
Benim çayım bitince doldurursun, tamam mı? Doldururum canım benim. Bol bol çayım var bugün. Keyif çayı. O çayı bu gece bitireceksin. Gece de uyumayacaksın. Ben de içeyim bari. İçim kısıldı bağırmaktan Ama ya. baksana benim Vallahi nabız, ben bak benim nabız. zor açtım Maç programı. biliyorsun elim kırıldı. Dolabı kırdı ya. Dolabı kırdı vurmadı. adam. bize bir O dolap dolabı borçlusu lütfen. da ha. Galatasaray'a feda olsun. Alma dolabı bizden. Nabzım 220. Bugün bütün arayanlar, Galatasaray taraftarları, bütün arayanlar, maça gidenler, bütün dostlarım hep şunu söylediler. Yarın senin doğum günün. Biz sana en güzel hediyeyi getirmeye gidiyoruz dediler. Aa doğru. Bu arada doğum günün kutlu Saat olsun diyelim mi? 12'yi geçti bir sürprizimiz var. Geçti. Sürprizimiz var. Sana en güzel doğum günü hediyesi oldu. İkinci en güzel hediye de bizden olacak. Artık bana hiçbir şey yaramaz. Sen senin hediyen... Öyle mi? Ya Güzel. bugün Tamam, en pastayı çok yiyebilirsiniz güldüğüm- arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Şaka maçı seyrederken en çok güldüğüm şeyi söylüyorum. Şimdi 3 tane oyuncu değişiyor. 3 tane ama bunu dinleyin. 3 tane oyuncu değişiyor. İşlerinden bir tanesi de Muhammed Salah. Tamam mı? Ümit Karan ayağa kalktı. Ulan sen de Müslümansın biz de Müslümanız dedi. Yapma lan dedi yapma. Yani, Ve o çok Salah da Ümit bombaydı Karan'ı yani. dinledi aslında. Hani Doları vardı değil mi? İzledik. Zemin harici de her şey dört dörtlük ama biz hakemiz dedik yine. Bir kez daha penaltıyı neredeyse Allah'tan kurtardık, VAR'dan döndü. Ama Galatasaray böyle oynadığı sürece bak bugün maçı da 5 tane yeseydi bak yemin ediyorum sana bütün o seyirci bugün stada gelen bütün seyirci yine ayakta alkışlardı takımı. Aynen. Yani çünkü Galatasaray bugün 3 tane 90 dakika maç oynadı. Ya biz zaten İstatistikler gelir. biz maçı bitiremedik. Maç bitmedi bir şekilde. Sahada hiç bitmedi yani. Tebrik ediyorum, yürekten tebrik ediyorum. Ya böyle mücadele edin, canımızı alın bizden. O seyirci bunu istiyor. Kazanırsın, kaybedersin önemli değil. Biz ne dedik? Liverpool'dan gelecek puan veya ekstra Şu puan. anda altın aldın altın. evet ya. Altın. Şu anda aldığın şey altın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin favorisini yendi. Evet. Ve kaç tane de net gol kaçırdı. Hani sadece mücadele değil. Benim aklıma şu geliyor. Abi- Eğer Galatasaray hep böyle oynarsa, böyle mücadele ederse neden bir çeyrek final olmasın? Ya tempo farkı. Neden bir yarı final Emre, olmasın? tempo farkımız Benim aklıma var. bu geliyor. Ben- Katılıyor musunuz sevgili seyirciler? YouTube'dan da izleyebilirsiniz bizi. Şu anda da daha programın başında müthiş bir ilgi var. Çok teşekkür ediyoruz. Emre Bol'u tebrik ediyorum. Ben yayından önce seninle bir ufak bir Instagram hikayesi çektik. Hatırlıyor musun? Ha, kağıda skor yazdın sen. Skor yazdık Ben ama heyecandan o kağıdı önce şu unuttum. konuya Özür dilerim. değinmem lazım. Bana bir haftadır troll yağıyor Instagram'dan. Allahu Allah diye Allahu Allah dualar alttan El Fatihalar falan filan okunuyor. Sürekli bana Instagram'da Bir tane var ya öyle. Esselam diye başlıyor öyle. bir haftadır bunları dinledim yani. Öyle vallahi. Ondan sonra ama sana ne dedim bak. Beşiktaş bizim rekor egale edilir mi diye bekledi. Bekledi. Fenerbahçe zaten bekleyen var. Fenerbahçe zaten alay etmeyi dört gözle bekledi. Hem psikolojimizi bozmaya hani yarışa katılmak için, psikolojik bozulmaya yarışa girmek için olmadı. Bu takım bak yaralı Abi şu takım Frankfurt'ta yenerdi ya. yaralı aslan bak yaralı aslan Alanya dedik ya yaralı dönüyor Alanya'dan. Yaralı aslan gürledi. Çok tehlikeli bir hayvandır. Çok gürledi. Yani Kükredi ben gerçekten. sana ne dedim? Ali Sami'nin ruhu demedim mi? Evet. Ben burada bir haftadır Ali Sami'nin ruhuna inanıyorum demedim mi? Seyirciyi de tebrik ediyorum. Ben 90 dakika yani en son Muhammed Salah'ı şunu yaptığını gördüm ya. 70. dakikada. Düdüğü duymadık hiçbirimiz. Abi kaç tane pozisyona Sahada duyulmadı. zaten duyulmadı. Ama orada maç seyretmişsindir mutlaka. Hakikaten yanındakini duymuyorsun ha. Evet. Yani basın tribünde biz otururken yanındaki arkadaşlar konuşmanı duymuyorsun abi. Acayip bir akustiği var Ali Sami'nin. Yani. Aynen öyle. Size Avrupa. Okan Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Aynen öyle. Emre Bol da hafta içi kimse ona hesap soramaz dedi. Şu an maçtan önceki açıklamaları da dinledik. Suratı bembeyazdı. O da oyuncular kadar gergindi. Tabii. Yani o stresi yaşadı ve bence en ideal şekilde çözdü. Osimhen bir gün formda bir Osimhen olsaydı bugün maç 3 olurdu. 3-4 Ama olurdu ya. Osimhen'de bir pozisyonda kızmam lazım. Osimhen Vermedi orada değil mi? ya Yunus'a vermedi. geçen maçta kızdın sana top atmadı diye. Sen de Yunus'a vereceksin o topu. Yani kızmayacaksın ama yine de olsun. Böyle bitti. Bizim için ideal bir sonuçtur. Hakikaten bir kez daha ilk başta seyirciyi sonra takım ve Okan Hoca'yı kutluyorum. Şimdi bak arkadaşlar buradan Galatasaraylı dostlara arkadaşlara sesleniyorum. Şu galibiyetle ilgili bak şöyle muhabbetler yapacaklar size. Ya yerden kalkmadınız, ya hep sürekli yattınız, Yetsin. sürekli savunma yaptınız falan filan. Arkadaşlar sen Liverpool'u yendin ya. 1 milyar euroluk takımı yendin sen.
Yendin, bitti, maç bitti baba. Düdük çaldı. 3 puan Galatasaray'ın. Bitti o iş. Aynen Ben öyle. ister yerde yatarım, ve bak- ister yerden kalkmam. Zaten tempo sıkıntısı var. Bizim ligimizle Premier Lig'in temposu aynı mı Allah aşkına? Bak hepsine kramplar girdi. Çok normal. Çok normal abi. Dünyanın en üst düzey liginin lideri şu anda adam ya. Aynen. Yani basketbolda NBA neyse Premier Lig futbolda o. Dünyada oranın o. şampiyonluğu yendin. Oranın sen. şampiyon, geçen senenin Hiç öyle şampiyonu. yendin, böyle yendin. Bana kimse Hiç anlatmasın kimse baba. anlatmasın. Ben Hikaye. bir şey söyleyeyim.